Bugünkü videomuzun konusu buzdolabımızın bu arka kısmının bakımının yapılması. Şimdi bu makine 2 yıldır takıldığı yerden hiç oynatılmadı. Sıfır. Gördüğünüz gibi çok da fazla kirlenmemiş, pislenmemiş. Bunun değişik sebepleri var. Rahat, ferah bir yerde kurulu olması lazım. Mesela burası mutfak. Balkon kapısını çok fazla açık bırakmıyoruz. Yani içeri toz girdikçe, pislik girdikçe, camlarınızda sineklik yoksa, terlikle, ayakkabıyla içeride gezilirse bu tozlar zamanla birikerek buzdolabınızın içerisini leş ve pis bir hale getirir. 2 yılda bu kadar az kirlenmesini istiyorsanız biraz daha dolabın kurulu olduğu yere dikkat etmeniz lazım. Kirlenirse ne olur? İşte bazı videolarda görmüşsünüzdür. Etrafı toz, toprak, tüy içerisinde ve bunun yüzünden buzdolabı motorunu soğutamıyor ve arıza veriyor. Ya da aşırı derecede ses yapıyor. Çünkü o tozlar, topraklar, kıllar birikerek pervane sistemi varsa ki bunda yok, pervaneyi tıkıyor. Radyatörü tıkıyor. Sonra elinize bezi fırçayı alıp belli periyotlarla temizlemeniz gerekiyor. Bizim sadece şu su haznesi kısmı biraz kirlenmiş. Şu anda gördüğünüz gibi içeride pas lekeleri var. Ama yine de çok fazla kirli diyemeyiz. Bu haznenin çıkarılmasının bir tekniği var. Bazıları alıp hart diye çekiyor. Ondan sonra kırıyor burayı. Sonra da makinem gürültü yapıyor diye şikayette bulunuyor. Çünkü bu hazne yerine tam oturmuyor ve ufak titreşimler halinde motorun sarsıntısıyla tırrrr şeklinde gürültü yapıyor. Yani bu hazneyi çıkarırken kırmamak lazım. Bununla ilgili ayrı bir video çekip YouTube kanalımda paylaşacağım. Oradan nasıl söküldüğüne bakarsınız. Buradan, şu kısımdan buzdolabının içerisindeki su bu kısma akarak burada soğumayı sağlıyor. Nasıl? İşte şu borular su sayesinde hem soğuyor hem de suyu motorun sıcaklığı ve boruların sıcaklığı buharlaştırıyor. Böyle bir mantık kurmuşlar. Sonuç olarak bakım ve temizlik yaparken en önemli noktalardan birisi bu haznenin sökülmesi ve temizlenmesi. Fişten kesinlikle çekmeniz lazım. Fiş takılıyken elinizi vurmayın, çarpılırsınız, üzücü olaylar meydana gelir. Bizim buzdolabında bu kısımda radyatör yok ama radyatör olan modeller var. Burada bir radyatör ve fan oluyor. Bilgisayar sistemi gibi düşünebilirsiniz. Sıcağı dışarı atarak soğutuyor. Mantık bu şekilde, çekiyor yani sıcağı. Bu kısımlarınız kirliyse de buraları yine fişten çekerek suyla, nemli bezle silebilirsiniz. Elektrik süpürgesiyle çekin. Bu sayede fanınız daha rahat çalışacak. Buzdolabınız daha güzel soğutup daha az arıza verecek. Temizlik ve bakımını yapmadan önce bir sıcaklığını ölçelim. Motorun sıcaklığını. 71-72 derece. Bayağı sıcak. Tabi bu artıp azalıyor. 60'lara düşüp tekrar 70'lere çıkıyor. Şu kısmı bakalım. 34 derece, 32 derece, yan duvar 34. Şimdi mesela bu yan tarafı ölçelim. 40 derece. Genelde dolapların bu yanları sıcak olur. Bazıları hatta şikayet eder. Çok fazla ısınıyor, çok sıcak var diye. Üretici firmanın servisiyle yaptığım görüşmelerde, beyaz eşya tamircisi ustalarla yaptığım görüşmelerde buranın ısınması normal. Ancak çok fazla ısınır. 45, 50, 55, 60 dereceye çıkar. Bu tabii ki anormal. Yani bir miktar ısı oluşması normal diyebiliriz. Çünkü makine soğutuyor. Klima mantığında da şöyle bir mantık var. Dış ünite sıcakken içerisi soğur. İçerisi ısınırken dışarısı soğur. Dolayısıyla buzdolabının içerisi soğurken dış cephenin ısınması normal, fakat o ısı tahammül edilemez seviyeye ulaşırsa buzdolabımıza zarar verir. Temizliğe başlarken şunu bilin ki kimyasal şeyler kullanmanıza gerek yok. Kullanmayın da. Bu şekilde en fazla pas olur. Dolayısıyla ıslak bir bez ya da ıslak mendil bile yeterli. Buzdolabımızın elektrikli lişini kestikten sonra güzelce şu alt kısımları silin. Şu borulara dikkat edin. Bakın eğip bükmeyin bunları. Bunlar bükülür, eğilirse gitti, yalan oldu. Ağlar makine, çalışmaz. Şunu da belirtmeliyim. Makinenin biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Bizimki çok sıcak olmadığı için bu beklemeyi yapmadım. Görüyorsunuz çıkan pislik. Şuralarda aynı şekilde yeni bir bezle. Silme işlemine devam ediyoruz. Burayı bitirdikten sonra şu kısmı çıkaracağız. Bakın bu zaten bir hortum. Rahatça çıkıyor.
Şöyle biraz yukarı kaldıralım ki takılmasın elimize. Bu kısmın bir tekniği var. Şuradan arkaya bağlı bu. Şunun altında bir malzeme var. Onun sayesinde bağlı. Şurayı bir çıkarın. Şöyle bir gevşetin. Bükmeyin bakın. Bükme olayı yok. Elimizi arkadan sokarak burada bir çentiği var. O çentiğe bastırıp yuvasından kurtulup çıkmasını sağlıyoruz bu haznenin. Ancak öyle kolay değil. Gerçekten değil. Buna kesinlikle ayrı bir video çekeceğim. Detaylı anlatacağım. Çünkü kırabilirsiniz. Kırılması çok kolay. Kolayca çıkarmış gibi gözüktüm ama kolayca çıkmadı. Tekniğini, mekaniğini anlatacağım. Videoyu da kanalıma yüklerim. Açıklamalarda yazarım. Oradan izlersiniz. Durum bu şekilde. Buraları da sileceğiz. Bunu da yıkayacağız. Ondan sonra yerine takacağız. Bu hazneyi sökerken şu kısım aşırı sıcak. Dikkat edin, bayağı sıcak. Yani elinizi falan yakıyor. Bir ıslak bezle olabilir, şöyle dokunup, çok nemli olmayacak. Motorun biraz soğumasını sağlayabilirsiniz. Onun haricinde çalışan bir makinede burayı sökmeye çalışıyorsanız eliniz yanabilir. Yani motorunuzun sıcaklığına göre bu değişir ama 50, 60, 70 derece oldukça sıcak, yanıklara yol açabilir. Soğumadan ya da şöyle elinizde dokunup hissetmeden sökmeye çalışmayın. Bizim makinemiz çok fazla kirlenmemiş. Çok da yapacağımız bir şey yok işin gerçeği. Şöyle tozunu alsak yeterli. Hazneyi de temizledikten sonra yerine takma işlemine geçeceğiz. Bu haznenin temizliğini yaparken normal bulaşık gibi davranabilirsiniz. Yani çamaşır suyu falan dökseniz de sorun olmaz. Diş fırçasıyla güzelce bu kısım pırıl pırıl olacak diye bir kaydı yok. Neden yok? Zaten koyduğunuz ertesi gün tekrar burası akan suyla kirlenecek. Ancak kirin tortulaşıp kalıp haline gelmemesi için tabii ki arada çıkarıp temizlemek lazım. Kırılacak kısım bu haznemizin şu kısmı. Tamir edilir mi? Edilmez. Japon falan tutmaz bunu. Yenisini almak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi yerine oturtuyoruz biz bunu. Oturtmasında bir sorun yok. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.